Sektörün Yıldızları programı olarak İstanbul Medeni Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda Sayın Rektör İhsan Bey var. Öncelikle üniversitenizin tarihçesinden bahseder misiniz? Resmi adımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Kuruluşu 2010 yılına dayanıyor. Kuruluş kanunun çıkışı 2010 yılında ve yine bizim çok yanlış tanımladığımız bir özellik de devlet üniversitesi değil de vakıf ya da özel üniversite gibi bilinebiliyoruz kamuoyunda. Bunu altını çizerek belirtiyorum kesinlikle. Özel değil, devletiz, biz medeniyetiz şeklinde. Dolayısıyla biz bir devlet üniversitesiyiz. İstanbul'da bütün yerleşkelerimiz Anadolu yakasında bulunmaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi biz içinde bulunduğumuz kültür havzasının ve medeniyet coğrafyasının değerlerini, birikimini hem bilimsel anlamda, ilmi anlamda, teknolojik anlamda hem de sahip olduğumuz manevi ve milli değerler anlamında dünyaya temsil eden, yani Türk İslam medeniyetini dünyaya söyleyen, anlatan, yeniden yorumlayan, çağın gereklerine uygun bir şekilde bunun temsilciliğini yapan bir üniversiteyiz, devlet üniversitesiyiz. Üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Genel üniversite diye ifade edilebilen, sadece tematik belli bir alanda kalan bir üniversite değil, bütün branşlara hitap eden bir üniversiteyiz öncelikle. 10 fakültemiz, 2 yüksek okulumuz, 4 tane enstitümüz var lisansüstü eğitimleri için. Bu 10 fakülte içerisinde tıptan, diş hekimliğinden, sağlık bilimlerinden tutun, mühendislik ve doğa bilimlerine, hukuktan tutun, turizme, edebiyattan, siyasal bilgilerden tutun, sanat, tasarım ve mimarlığa kadar çok geniş bir alana hakimiz. Her alanda eğitim bir kısmında başlamış, bir kısmında önümüzdeki yıllarda başlayacak olmak üzere birçok üniversitede olduğu gibi biz de her alanda varız. Ancak evrensel gerçeğin farkındayız. Yeni kurulan daha 5-6 yıllık bir üniversite şunu söylerse bu çok yanlış olur, ütopik olur. Biz her alanda bir numara olacağız. Bunu diyemeyiz. Dolayısıyla biz her fakültemize şu talimatı vermiş durumdayız. Evet, siz bir turizm fakültesi olabilirsiniz. Siz bir siyasal bilgiler veya tıp olabilirsiniz. Ama her alanında değil, belli alanlarda tematik olarak öne çıkın. Kendinizi o alanlarda geliştirin. O alanlarda bilim ve teknoloji üretin. O alanlarda patent sahibi olun. Böylece biz önce Türkiye'de, sonra da dünyada en azından İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni belli alanlarda bir numara yapmaya aday olalım kanaatindeyiz. Hedefimiz budur, vizyonumuz da budur. Ama bunun içerisinde tabii ki öne çıktığımız, diğer üniversitelerden bizi farklılaştıran alanlar olacaktır. Bunlardan birkaç ilginç örnek vermek isterim. Mesela Çocuk Üniversitesi kavramını ilk defa medeniyet gündeme getirdi. Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla ve işbirliğiyle bir çocuk üniversitesi kurduk. Burada belli testlerden geçen ve zeka düzeyi normalin biraz üzerinde olan çocuklarımızı alıp İkinci bir eğitim veriyoruz normal eğitimlerinin yanında. Çok değişik alanlarda, onların içerisinden ileride belki kaşifler, mucitler de çıkacak. Buna inanıyoruz. Bir başka özelliğimiz otistik çocukların aileleri için ve toplum için çok büyük bir problem olduğunu yaşayanlar biliyor. Biz de doğrusu ilgilenince ben de biraz öğrendim. Tabii mesleğim hekimlik olduğu için biraz daha aşina idim. Otistik çocuklar için Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni resmen kuran ilk devlet üniversitesiyiz. Bu alanda da çok kıymetli hocalarımız var, çalışmalar yapıyorlar. Yine şu anda inşaatı devam eden kampüsümüzde Merkezi Araştırma Laboratuvarı içerisinde Türkiye'nin ilk resmi tütün analiz laboratuvarını kuruyoruz. Bu şu demek, piyasadaki tütünlerden, sigara örneklerinden bazen devlet örnek alarak inceleme yaptırıyor, standartlara uyuyor mu diye. Ama ülkemizde bunu yapan hiçbir laboratuvar olmadığı için yıllardır Almanya'ya gidiyor ve 1 ton döviz ödeniyor. İşte biz Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'yla işbirliği halinde yeni binamızda böyle bir laboratuvar kuruyoruz. Balkanlı ve Orta Doğu'nun ilk resmi tütün analiz laboratuvarı bu olacaktır. Bunun yanında yine birçok alanda hocalarımızın patent çalışmaları var. Teknopark çalışmamız var. İnşallah yakında ilk adımlarını atacağız. Çok güzel ve büyük bir kütüphane kuruyoruz. Yaklaşık 22 bin metrekare olan ve içinde 1 milyon kitap barındıracak olan bir kütüphane. Türkiye'de devlet üniversiteleri içerisinde en büyük kütüphanenin içerisindeki kitap sayısı 600 bin civarında. Bizimki 1 milyon hedefli. Dolayısıyla bu tür özelliklerle biraz daha öne çıkmaya çalışıyoruz. İhsan Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.